8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu an konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit. Yahya hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün gençlik aşılarından bahsedeceğiz. Evet. Gençlik aşısı nedir? Biraz bahseder misiniz? Gençlik aşısı adı üstünde gençleşme iksiri diyebilirim ben bunun için. Yaşlanmamak için veya mevcut yaşlılık belirtilerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yaptığımız çok basit bir uygulamadır. Peki neden gençlik aşısı ismi? Aslında şimdi bazen bu durum bir anlam kargaşasına sebebiyet verebiliyor. Bazen hastalar diyor ki hocam ben daha önce mezoterapi yaptım da başka bir yerde şimdi gençlik aşısı yaptırmak istiyorum. Evet. Buna bir açıklık getirmek istiyorum. Şimdi mezoterapi dediğimiz derinin orta tabakasına ilaç enjeksiyonu demektir. Yani derinin orta tabakasına herhangi bir ilacın enjeksiyon tekniğine biz mezoterapi diyoruz. Fakat zaman içerisinde gelişen ürünler, farklı ürünler göz önünde bulundurulduğunda bu cilt altına veya yüzeyel deri epidermis dediğimiz yani üst tabakaya da konulabilir ama amaç iğne ile cilt orta ve alt tabakasına ilaç verme tekniğine biz mezoterapi diyoruz. Daha genişleşmiş bir kavramla. Burada kullanılan ürünler önem arz eder. Şimdi gençlik aşısında orada aslında bizim vurgulamak istediğimiz anti-aging'dir. Yani yaşlanma karşıtı ürün enjeksiyonu demektir bu. Aynı ürünleri aynı teknikte yani mezoterapi tekniğiyle biz cilt açma için de ürünleri kullanıyoruz. Lipoliz dediğimiz, iğne lipoliz dediğimiz kilo verme için de ürünleri kullanıyoruz. Yüzü yukarıya kaldırmak için farklı ürünler var mesela. Onları kullanıyoruz. Ama bunun yanında gençlik aşıları da kullanıyoruz. Hani gençlik aşısı sadece ürün içeriğin açısından yaşlanma karşıtı olan ürün anlamına gelir. Hyaluronik asit olan, somon DNA olan Tabii bunlar içerik zenginleştirilmiş ürünleri var. Her marka hemen hemen benzer ürünler kullanıyor. Daha doğrusu benzer durumları istiyorlar. Lifting'i istiyorlar. Evet. Yenilenmiş bir cilt, parlak, düzenli, düzgün bir hat istiyorlar. Amaçlanan şey hep aynıdır ama ürünün içeriği, kullanılan ürünler, ürünlerin zenginliği farklılıklar gösterebiliyor tabii ki. Burada bizim amaçladığımız yaşlanmayı geciktirmek, cildin daha nemli, daha canlı, daha sağlıklı, daha parlak olmasını sağlamak, dış etkenlere karşı korunmasını sağlamak, varsa cilt yüzeyinde lekelerin görünümünü azaltmak şeklinde söyleyebiliriz ki bunların çoğunu da zaten vücudun ihtiyaç duyduğu fakat zaman içerisinde azalan ürünlerin dışarıdan verilme tekniğidir. Bu şekilde orada yeni bir kolajen oluşumu tetikleniyor, yeni bir bağ dokusu oluşumu tetikleniyor ve bu şekilde yeni bir cilt ve yeni bir cilt altı dokudan söz edebiliyoruz. Peki gençlik aşısının ameliyatsız yüz germe ve botokstan farkı nedir? Şimdi burada ufak iğnelerle ilaç enjekte ediyoruz. Ameliyatsız yüz germede HIFU dediğimiz tekniği kullanıyoruz. Bunun yanında mesela ip askılamalar var, dolgu uygulamaları vesaire. Yani genişletilmiş bir şeydir. Aslında amaç hemen hemen birbirine yakın olsa bile hepsinin etkinlikleri farklıdır. Dolguyla hacim doldururuz. HIFU'la lifting'i daha fazla yaparız. Gençlik aşılarıyla hem nem dengesinin hem daha canlı, daha parlak bir cilt olmasını sağlarız. Ama ben her zaman şunu söylemişimdir. Medikal estetik uygulamalarında kombine yaklaşım daha önemlidir. Mesela hastamız geldi. Cildinde ciddi bir sarkması vardır, doku kayıpları da vardır. Kuru bir cildi vardır, bağ dokusu zayıflamıştır. Ben genellikle diyorum ki birkaç seans gençlik aşısı yapalım. Bu şekilde cildin daha sıkı, daha dayanıklı, daha canlı olmasını ve daha sıkı bir bağ doku oluşumunu tetikleyelim. Zaten yüz biraz daha yukarı çıkacaktır. Daha sonraki aşamada mevcut eksik olan dokuları da yerine koyalım dolgu ile. O zaman da eksik olan dokuları da yerine de dolguyu kullanıyoruz. Bu şekilde o yüzü tamamlayabiliyoruz. Veya hasta gelmiştir, ciddi bir doku kaybı yoktur ama sarkması vardır. Aslında şunu öneriyorum. HIFU yapalım, üzerinde 3 seans gençlik aşısı yapalım. Hem HIFU'nun etkinliğini artırır, hem kalıcılığını artırır. Gençlik aşıları da aynı şekilde bir doku yenilemesi sağlar. Aslında amaçların, şeylerin çoğu benzerdir ama teknikler farklıdır. Herkeste, her hastada aynı şeyi kullanamıyoruz. Mesela bazen karşılaşıyoruz, orada yazıyorlar. Bir seans HIFU şu kadar. Tamam da hasta HIFU'ya uygun mu? Evet. Veya 2 ml dolgu şu kadar. Ya tamam da o hastanın dolguya ihtiyacı var mı? Veya gerçekten varsa bile 2 ml midir? Cilt kaldıracak mı? Aynen öyle. Yani hastayı görüp değerlendirmek lazım. Aksi takdirde böyle sonuçta hepimiz hekimiz yani. Hekim tedavi kişiye göre planlar. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani hepimizin öğrendiği budur. Genel prensip, evet. Aynen. Peki etki süresi ne kadar?
Yani genelde önerimiz şu şekildedir. 3 seans veya 4 seans kişiye göre değişir. Aralıkları ne kadar? 15 gün arayla biz öneriyoruz ama bazı gençlik aşılarında yani firmalar ürettiği ürünlerde bunu değiştirebiliyor. Bir seans yapıyorlar, diğerini 3 seans birer hafta arayla vesaire. Bu değişkenlik gösterebiliyor. Bazıları ayda bir diyor. Ama ortalama genel olarak çoğunlukla bizim yaptığımız 15 günde bir seans öneriyoruz. 3 seans şeklinde. Daha sonra 4-5 ayda bir tek seans öneriyoruz ki bu canlılık, bu parlaklık, bu doku yenilemesi bu şekilde sürekli devam etsin. Bu yıllık bir kür, bu bahsettiğiniz değil mi? Yani 3 defa artı bir 6 ay sonra da bir kez rapel gibi yapıldı. Aynen ama bunu sürekli artık bence yani yaptığımız o deneyime bakılırsa tekrardan 3 kez yapmasına gerek kalmadan 4-5 ayda birer sefer kere yapılarak bu şekilde devam edebilir mesela. Aynı cilt temizliğine gidermiş gibi Aynen. normal mezoterapiye gitmesini Hatta ben öneriyorsunuz. hastalara şunu söylüyorum genellikle. Botoks öncesi bir gençlik aşısı yapalım. Bu kürler bittikten sonra. Botoks öncesi bir gençlik aşısı yapalım. İşlemden, gençlik aşısından 3-4 gün sonra botoksumuzu yapalım. Bu şekilde devam edelim. Peki gençlik Mesela- aşısını hocam çok özür dilerim. Gençlik aşısını iğnelerle yapıyoruz dediniz. Tabii ki. Bunun ağrısı acısı var mı? Şimdi anestezi kremi kullanıyoruz bunun için. Bazen gençlik aşısı içerisine hafif lokal anestezik bir madde çekiyoruz, ilaç çekiyoruz. Ağrı kısmen de olsa oluyor ama anlık bir ağrı, iğne batarı gibi anlık bir ağrı. Aslında yani hastanın dayanamayacağı bir ağrı değil ama hafif bir ağrı tabii ki kısmen de olsa oluyor. Peki mesela PRP'nin botoksun etkisini azalttığına dair bir takım Evet. çalışmalar var. Bu gençlik aşısının da botoksun, yani botoks yaptığımız bir kişinin etkinliğini azaltması ile ilgili bir çalışma var mı ya da böyle bir deneyiminiz var mı? Evet, çok güzel bir konuya değindiniz. Botoksun etkisinin azaltması meselesi değil aslında. PRP yaptığımızda iğnelerle yapıyoruz. Daha önce felç edilmiş, yani kısmi felç dediğimiz, yani botoks yapılmış bir alana bir uyaran veriyoruz orada, bir iğne batırıyoruz o kasa. Kasın harekete geçmesini aslında bir nevi sebebiyet veriyor Evet, yapılan stimüle PRP. ediyorsunuz, evet. Tabii stimüle ediyoruz. Aynı şey tabii ki gençlik aşıları için de veya iğneli diğer işlemler için de geçerli. Botokslu alana iğne batırdığımız zaman, çoklu iğne işlemi yaptığımız zaman orada kası uyarıyoruz. Dolayısıyla botoksun etkinliğini kısaltması ondan dolayıdır. Ama ben şunu da tecrübe ettim. Hastanın botoksu geçmek üzeredir. Diyelim ki 4-4,5 ay, 5 ay diyoruz. Hasta gelir, şöyle bir baktığımızda botoks geçmek üzere. Yani bir 20 gün falan ömrü kalmıştır. Gençlik aşısı yaptığımızda o botoksun ömrünü uzattığını görüyoruz bu sefer. Ama botoksluyken gençlik aşısı kesinlikle önermiyoruz. Botoksun ömrünü kesinlikle azaltır. Yani önce gençlik aşısı yapılacak, arkasından botoks uygulanacaksa Birkaç gün sonra, birkaç gün sonra uygulanacak. Aynı seansta da önerilmiyor. Onu da sorayım. Soran veya insanların Evet, aklında soru işareti kalabilir. Aynı gün hem gençlik aşısı hem botoks yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Şimdi botoks yaptığımızda sınırlandırmak istediğimiz bir alan vardır. Şu kasta şu kadar kalmalı. Yani başka kasa geçmemeli şeklinde onu ayarlamasını yapıyoruz. Ama gençlik aşısı yaptığımızda bir ödem meydana geliyor ve ilacın dağılımı söz konusu oluyor. Botokslu aynı seansa yaptığımızda o botoks ödemlerle beraber ve o ilacın yayılımıyla beraber istemediğimiz kaslara difüze olabiliyor. O zaman da Yanlış işlem tabii ki yüzde asimetriler, gözde kapakta düşmeler, kaşta düşmeler meydana gelebilir. Onun için önce gençlik aşısını yapıp birkaç gün beklemek gerekiyor. Peki gençlik aşısı yaptığınız bir hastanın ciltte ne etki beklemesini bekliyorsunuz? Yani hastaya ne vaat veriyorsunuz? Evet. Şunu söylüyoruz hastalarımıza. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Ürün kalitesi çok önemli. Yani ben 5 yıllık bir deneyimle ben artık bazı şeyleri yavaş yavaş kefe koyabiliyorsun. Bu daha iyidir, şu şunda etkilidir vesaire. Yoksa herkes gelir kendi ürünü över. Bu güzeldir, şu güzeldir der. Şimdi öncelikle bir matlık söz konusuysa büyük oranda bir matlıkta bir düzelme sağlıyoruz. Matlığı düzeltiyor bir. Evet. Evet. Cildin nem dengesini sağlıyor. Cilt dengesini sağlıyor 2. Renk tonu eşitlemesinde fayda sağlıyor. Rengi daha güzelleştiriyor. Cildin yüzeyin daha yukarıya ve dinamik, fresh görünmesini sağlar. Fresh görünmesini Evet. sağlıyor. Cilt altı kolajen sentezini yaptığı için kısmi bir dolgunluk sağlıyor. Hani bir dolgu gibi olmasa bile kısmi bir dolgunluk sağlıyor. Sarkmaların ve elastikiyet kaybıların önüne geçiyor, oranları da kısmen azaltıyor. Ben gençlik aşılarımı kendime düzenli yaparım mesela diye uygulamaları düzenli yapmasam bile gençlik aşılarına mesela düzenli yaparım. Etkisini kendimde görüyorum. Son bir soru olarak Buyurun. etkisini hemen gösteriyor mu? Hayır. Yani yaptığınız anda görünmüyor. Çünkü yaptığımız anda
papüller dediğimiz ciltten kabarık lezyonları vardır, ödem vardır. Hatta hasta aynaya baktığında şöyle bir şey olur, bazen bir korkar gibi oluyor ama geçer diyoruz, birkaç saate geçer ki geçiyor da bir sonraki güne çok bir şey kalmıyor. Biz bunu yaptığımızda 4 ay sonra bir sonraki seansa geldiğinizde şu anki halinden çok çok daha iyi olacak. Yani hasta 4 ay sonra geldiğinde yapmış olduğumuz o 3 seansı gençlik aşısındaki o sonraki sonuçtan daha iyi halde gelmiş olacak bize. Yeni kolajen sentezinden dolayı. Anladım. Çok teşekkür ederiz Ben verdiğiniz teşekkür değerli ederim. Çok sağ bilgilerin olun. için. Evet değerli seyirciler, bugün medikal estetik hekimi uzman doktor Yahya Yiğit'i ağırladık. Bize gençlik aşıları hakkında bilgi verdi. Programımız son hızıyla devam ediyor.